sıkışmasına sebep olur. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Konumuz sağlık. Bugün el ve ayakta sinir sıkışmalarını konuşacağız. Evet, İzmir'den hocamız geldi. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Serkan Erkuş şu anda yayın konuğum. Serkan hocam hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Konumuz çok güzel bugün. El ve ayakta sinir sıkışmalarını konuşacağız. Elimde uyuşma oluyor ondan sonra ve mutlaka boyun fıtığı olduğu anlamına mı geliyor mesela eli uyuşan insanların? Direkt bununla başlayalım hocam. Evet, aslında çok karışıyor. Direkt elimde uyuşma var ve acaba boyun fıtığından kaynaklı mı? Üst tarafta gördüğümüz genellikle aslında ellerde ya da dirseklerdeki sinir sıkışması. İşte bir el bileğinde ise karpal tünel deriz, dirsek bölgesinde ise kübital tünel diye geçer. Ama tabii ki altında bir boyun fıtığı da eşlik edebilir. Onun ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Genelde fizik muayene bulguları ya da hastanın öyküsü, şikayetlerinin şiddeti bizi az çok tanıya doğru yönlendiriyor. Peki karpal tünel sendromu tam olarak nedir? Bizim el bileğimizin orta hattında geçen bir kanalımız var. Aynen, tam olarak şu baş parmak kaslarıyla serçe parmak tarafındaki kasların arasında ince bir kanal geçiyor ve bu Şöyle kanalın... bir oyuntu var zaten. Evet, o kanalın içerisinde de medyan sinir geçiyor. Eğer bu kanal bir şekilde duvarları kalınlaştıysa sinir geçerken bir bası altında kalıyor ve baş parmak ve orta parmak arasında ilk üç parmakta bir uyuşmaya sebep oluyor. Bu ilerlerse buradaki kaslarda bir güç kaybına sebep olabiliyor. Bunun da tıp dilindeki adı karpal tünel sendromu olarak geçiyor. Peki gece uyuşması neden önemli bir belirti? Gece uyuşması farklı mıdır? Şöyle, bu hastalarda karpal tünel sendromu varsa ya da ileri derecede hastada bir sinir sıkışması varsa genellikle geceleri bu uyuşmaların şiddeti artıyor. Bunun üzerinde işte el üzerine yatma olsun olmasın hasta genellikle gecenin bir vakti uyanır ve elini aşırı bir şekilde sallayarak sanki huzursuz bacaktaki gibi rahatlama ihtiyacı doğurur. Bu da bizim aslında hastada konservatif yani ameliyat dışı olan tedavilerden biraz daha ameliyata doğru kaydığını gösteriyor ve burada bir cerrahi müdahaleyle sinirin artık o kılıfının gevşetilmesi gerektiğini düşündürüyor. O nedenle bizim için gece ağrıları, gece artan uyuşmalar biraz daha önemli bir semptom. Peki bilgisayar kullanmak ve telefonla çok uğraşmak sinir sıkışmasına neden oluyor mu? Günümüzün, çağımızın esasında kabusu. Hem çocuklar müzdarip bundan hem biz yetişkinler. Ya, gündelik hayatta da, iş hayatında da kişiler çok fazla klavye kullanabiliyor, mouse kullanabiliyor ya da yazı, çizi gibi şeyler yapabiliyor. Tek başına hani bu işleri yaptığı için karpal tünel sendromu olur, olmaz demek biraz yanlış olur ama eğer hastanın anatomik yapısı buna müsaitse, bir yatkınlığı varsa tabii ki bu tarz tekrarlayan hareketlerde kişide sinir sıkışmasını arttırabiliyor. O nedenle çalışma koşullarındaki ergonomik koşullara da dikkat etmek gerekiyor. En basitinden mouse kullanırken mousepad'lerde bir jel destek kullanılabilir. Klavye çok yukarıda değil de biraz daha el bileği düz olacak şekilde konumlandırılabilir. Ara ara el bileğini esnetecek hareketler, egzersizler yapılabilir. Tabii ki bu kişiler bir tık daha yatkın olmuş oluyor. Peki sinir sıkışması tedavi edilmezse ne olur? Bir yere kadar sinirin sıkışması kendini tolere edebiliyor. Sadece işte hafif uyuşmalar, rahatsız edici bir huzursuzluk yaratabiliyor ama bir yerden sonra dediğim gibi bu baş parmak tarafındaki kaslar artık yavaş yavaş erimeye başlıyor ve motor kuvvette yani kavrama kuvvetinde ya da güç aktarımında bir kısıtlılık, bir zayıflık olmaya başlıyor. Bu durumda da yine biz bu kişileri ameliyatla sinirlerini gevşetiyoruz ama belli bir noktadan sonra ne yazık ki olay geri dönüşümsüz noktaya gelebiliyor. Sadece ağrılarını ve şikayetlerini azaltmış oluyoruz. Geri dönüşümsüz derken hocam? Tedaviye rağmen yani cerrahi Cevap olarak vermiyor. müdahale etsek de aynen kaslar tekrardan canlanamayabiliyor. O Tehlikeli. nedenle çok ihmal etmemek gerekiyor. Evet, ihmal etmemek gerekiyor. Evet. Ayakta da sinir sıkışması olur mu?
Ayakta da var. Ayak ve ayak bileğimizde de hem iç kısmında hem dış kısmında ufak sinirlerin geçtiği küçük kanallar var. Bunlardan en bilineni de tarsal tünel sendromu Tarsal diye tünel. geçer. Bu bölgedeki ağrılar da yine biraz daha nöropatik ağrı dediğimiz işte elektriklenme, karıncalanma, yanma, bu tarz böyle huzursuz edici hani ağrılarla hastalar gelir. Bu bölgelerde de sinir sıkışmasını hani hastalığın şiddetine göre tedavi edebiliyoruz. Peki ayaktaki uyuşma her zaman sinir sıkışması mıdır yoksa ayakta uyuşma olduğu zaman başka bir şey de düşünmeli miyiz? Tabii ki hastanın tıbbi öyküsünü ve geçmişini mutlaka almamız gerekiyor. Burada da en çok dar kanal ya da bel fıtığı tarzında diskopatiler sebep olabiliyor ya da diyabet, işte bir takım nörolojik hastalıklarında yansıması ayakta benzer şeylere sebep olabiliyor. Eldeki gibi hani tek bir neden yok. Ayakta da hani hastanın genel anlamda komple değerlendirilmesi önemli. Sinir sıkışmalarında ne zaman ameliyat dersiniz hocam? Yani genellikle bir ameliyat dışı tedavilere bir şans vermekte fayda var. İlk başlarda hafif bir uyuşmalar var. Hemen bir sinirin mobilizasyonu sağlayacak bir takım egzersizler var. Fizik tedavi ünitelerinde yapılan fizyoterapist arkadaşların yaptığı. Bunlar yapılabilir. Biraz işte B vitamini tarzı kompleks ürünler kullanılabilir. Ama artık ilerleyici bir uyuşma var. EMG bulguları ilerleyici ağır derecede sinir sıkışmaları şeklinde raporlanmış ya da dediğim gibi bir güç kaybı var. O zaman işler biraz daha cerrahi boyutta gevşetme ameliyatlarına doğru gidiyor. Peki hocam bu cerrahi yöntem denendikten sonra, ameliyat olduktan sonra bir olumsuz sonuç olma riski var mı? Yoksa genellikle güzel midir sonuçlar? Genellikle büyük oranda başarılı sonuçlar. Zaten sinir hemen bası altında olduğunu biz cerrahi sırasında da görebiliyoruz. Oradaki kanallar sinire bası yapmış, ezilmiş oluyor. Bunun gevşetmesiyle birlikte sinir birkaç gün içerisinde zaten kendini belli etmeye başlıyor. Doğru hastada doğru zamanda yaparsak oldukça başarılı sonuçlar doğuruyor. Ameliyat sonrası da zaten erken hareketlilik sağlıyoruz ki bu sefer de cerrahi bölgede bir yapışıklık, bir sertlik oluşmasın, o da bası yapmasın diye. Sadece bölgesel olarak enfeksiyon, kanama, şişme gibi şeylere dikkat etmesi gerekiyor hastanın. İyileşmesi sonra zor mudur? Genellikle bir problem yaratmıyor. Günlük hayatına geçişi. Gündelik hayata klasik hani bir hafta 10 gün kadar yara takibi yapmak yeterli oluyor. Ama aktif olarak elini parmaklarını kullanabilecek noktaya geliyor ya da ayakta yaptıysak aynı şekilde hani basıp yürüyebiliyor. Sadece yara bakım takibi yapmamız gerekiyor. Enfeksiyon Evet. açısından Evet. tabii riskli. Peki mesela diyelim ki uyuşma var hocam. Ameliyat yapıldı. Hemen o uyuşma gidiyor mu? Hızlıca yoksa bir zaman mı alıyor? Hastalığın şiddetine göre değişiyor aslında. Eğer ilerlemiş ağır Çünkü orada hala derecedeyse değişmediyse böyle bir ay acaba işe yaramadı mı bu ameliyat tabii gibi. bu kaygı ne yazık ki Kaygı. bazı hastalarımızda oluyor, haklı olarak oluyor. Hemen anında bir iyileşme göremiyoruz. Hafif derecelerde ise tabii ki bu daha hızlı bir iyileşme oluyor ama sinir etkilendiyse onun kendini toparlaması bir 6-8 haftayı da bulabiliyor. Ama ilk zamanlar ameliyat öncesi ağrılar kadar şiddetli değil tabii ki. Hocam demek ki bu elde ve ayakta sinir sıkışmaları oldukça esasında ciddiye alınması gereken, biraz böyle tehlikeli de geldi bana hani. Yani basit gibi Basit dursa gibi da dursa da ama değil. altında yattığında hani Allah korusun o kayıp mesela gittiği vakit çok risk yani. Tabii ki yani bir aparatı tutarken, çatal, bıçak vesaire tutarken bile hani kavramada kuvvetsizlik yaşayabilir. Düşürebiliyor. Kişi düşürebilir. İşte sakarlık geldi bana diyor mesela. Evet. Esasında farkında değil. Evet. Bazı insanların da farkındalığı yüksek değil mesela bu anlamda. Önemsemeyebiliyorlar. Önemseyebiliyor. İşte elimden düştü kaydı Aynen. diyor. Sonra bir daha düştü kaydı. Sonra bir daha düştü kaydı. Niye düştü kaydı yani değil mi? Sonra bir çevresindeki bir kişi onu yönlendirebiliyor bazen de. Evet bazen de öyle oluyor. Bazen çünkü insan kendini gerçekten fark edemiyor olabiliyor. Aynen, Bu kadar hızlı yaşıyorken
Bu da mümkün, hani ben şimdi Tabii hani ki. buradan kimseye ahkam Tabii ki. kesmeyeyim, hepimizin başına gelebilir. Yani o an için bize çok önemli gelmeyip önemli değil, yoluma devam edeyim de diyebiliyoruz. Evet. Ama biraz kendimizi de Dikkat gözlemlemekte etmemiz fayda gerekiyor. var. Çok haklısınız. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Her zaman beraberiz zaten. Hanımlar beyler, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.